Merhaba, Yuval Noah Harari'nin Homo Deus kitabında altını çizdiğim yazıları paylaşacağım sizlerle. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens kitabıyla insan türünün dünyaya nasıl egemen olduğunu anlatan Harari, Homo Deus'ta çarpıcı öngörüleriyle yarınımızı ele alıyor. İnsanlığın ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallık peşindeki yolculuğunu bilim, tarih ve felsefe ışığında incelediği bu çalışmasında insanın bambaşka bir türe, Homo Deus'a evrildiği bir gelecek kurguluyor. İnsanı inekler, tavuklar, şempanzeler ve bilgisayar programlarının tümünden ayıran yüksek zekası ve kudreti dışında herhangi bir alameti farikası var mı? Tarih boyunca benzeri görülmemiş kazanımlar elde etmemize rağmen mutluluk seviyemizde neden kayda değer bir artış olmadı? Homo Deus kitabında okuduğum ilk bölüm insanın yeni gündemi. 2014 itibarıyla aşırı kilodan muzdarip 2,1 milyara karşılık yetersiz beslenen insan sayısı 850 milyon. İnsan türünün yarısının 2030 yılında aşırı kilolu olması bekleniyor. 2010'da kıtlık ve yetersiz beslenme yaklaşık 1 milyon insanın canına mal olurken veriler obezitenin tek başına 3 milyon insanı öldürdüğünü gösteriyor. Kara veba olarak da bilinen meşhur salgın 1330'larda Doğu Asya ya da Orta Asya'nın bir bölgesinde ortaya çıkmıştı. Hastalık sıçanlar ve pirelerden oluşan bir ordunun sırtında hızla tüm Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya yayılarak 20 yıldan kısa sürede Atlantik Okyanusu'nun kıyılarına dek ulaştı. Avrasya'nın toplam nüfusunun 1/4'ünden fazlasının canına mal olmuş, 75 ila 200 milyon arasında insanı öldürmüştü. İngiltere'de her 10 kişiden 4'ü hayatını kaybetmiş, vebadan önce yaklaşık 3,7 milyon olan nüfus 2,2 milyona kadar düşmüştü. Floransa ise 100 bin sakininin yarısını yitirmişti. İnsanlar modern çağa dek hastalıklardan kötü havayı, şeytanları ve kızgın tanrıları sorumlu tuttu ve bakterilerle virüslerin varlığından asla şüphelenmedi. Mart 1520'de Meksika 22 milyon insana ev sahipliği yapıyordu. Aralık ayına gelindiğinde ise sadece bu insanların 14 milyonu hayattaydı. Çiçek virüsü aslında sadece ilk darbeydi. İspanyol efendiler yerlileri sömürerek ceplerini doldurmakla meşgulken grip, kızamık ve diğer bulaşıcı hastalıklar Meksika'yı birer birer vurdu. 1580'e gelindiğinde nüfus 2 milyonun altına düşmüştü. Salgınlar 20. yüzyılda da milyonlarca insanın canını almaya devam etti. Ocak 1918'de askerler Kuzey Fransa'daki siperlerinde dirençli bir grip türü olan İspanyol gribi yüzünden ölmeye başladı. Cepheler dünyanın o zamana dek gördüğü en etkin tedarik ağıyla örülüydü. Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Avustralya'dan silah ve asker yağıyordu. Orta Doğu'dan petrol, Arjantin'den tahıl ve et, Malaya'dan kauçuk ve Kongo'dan bakır geliyordu. Karşılığında herkese İspanyol gribi bulaştı. Salgın bir yıldan kısa sürede toplamda 50 ila 100 milyona yakın insanın canına mal oldu. Oysa 1914-1918 tarihleri arasındaki 1. Dünya Savaşı'nda 40 milyon insan ölmüştü. Çiçek virüsü kapan bir insan birkaç gün içinde hayatını kaybederken HIV pozitif bir hasta haftalarca hatta aylarca gayet sağlıklı görünebilir ve bu esnada hastalığı bilmeden başkalarına da bulaştırabilir. Ayrıca HIV tek başına öldürmez. Aksine bağışıklık sistemini çökerterek hastayı birçok başka hastalığa açık hale getirir. AIDS kurbanlarını asıl öldüren bu ikincil hastalıklardır. İnsanların büyük bir kısmı bulaşıcı olmayan kanser ya da kalp hastalıkları gibi rahatsızlıklar sonucu ya da yaşlılıktan hayatını kaybediyor. Yeri gelmişken kanser ve kalp hastalıkları çağımıza özgü değildir. Antik devirlerde de görülmektedir. Ne var ki geçmiş çağlarda insanlar genellikle bu hastalıklardan ölecek kadar uzun yaşamıyordu. 20. yüzyılda ölümlerin sadece %5'inin, 21. yüzyılda ise küresel çaptaki ölümlerin sadece %1'inin nedeni şiddetti. 2012'de tüm dünyada ölen 56 milyon insandan yalnızca 620 bini şiddet yüzünden hayatını kaybetti. Bunun yanında 800 bin kişi intihar ederken 1,5 milyonu da şeker hastalığından yitirdi yaşamını. Başarı, hırsı ve açgözlülüğü beraberinde getirir. Yeni başarılarımız bizi daha cüretkar hedefler koymaya yönlendiriyor. Eşi benzeri görülmemiş refah ve sağlık seviyeleriyle uyum içinde yaşamayı garantilediğimize göre insanlığın yeni hedefi ölümsüzlük.
mutluluk ve tanrısallık olacak gibi duruyor. Açlık, hastalık ve şiddetten kaynaklanan ölümleri azalttığımıza göre artık yaşlanmanın, hatta bizatihi ölümün üstesinden gelmeye çalışabiliriz. İnsanları küçük düşürücü sefaletten kurtardığımıza göre artık onları mutlu etmeyi amaçlayabiliriz. İnsanlığı hayatta kalma mücadelesinde yukarılara taşıdık. Şimdi artık insanları Tanrı mertebesine yükseltmek için çalışıp Homo sapiens'i Homo Deus'a dönüştürebiliriz. 19. ve 20. yüzyıl boyunca hükümetler, şirketler ve laboratuvarlar daha net ve acil amaçlara yöneldiler. Ülkeler başarılarını vatandaşlarının mutluluğuyla değil, topraklarının genişliği, nüfuslarının artışı ve gayri safi yurt içi hasılalarının artışıyla ölçmeye başladılar. Almanya, Fransa ve Japonya gibi endüstrileşmiş toplumlar devasa eğitim, sağlık ve sosyal yardım sistemleri kurdular. Ancak bu sistemler bireysel refahı korumaktan çok uluslarını güçlendirmeyi amaçlıyordu. Otto von Bismarck 19. yüzyılın sonunda Almanya'da sosyal güvenlik ve emeklilik planlarının öncülüğünü yaparken temel hedefi vatandaşların esenliğini arttırmak değil, sadakatlerini garantiye almaktı. 18'inizde ülkeniz için savaştınız, 40'ınızda vergilerinizi ödediniz, devletinize güvendiniz ve böylece 70'inizde de devletiniz size bakacak. Ne var ki geçtiğimiz yıllarda rüzgarın yönü değişti ve Bentham'ın görüşleri daha fazla öne çıkmaya başladı. İnsanlar bir yüzyıldan biraz daha uzun süre önce kurulan bu devasa sistemin ulusları güçlendirmek yerine vatandaşların bireysel refah ve mutluluğuna hizmet etmesi gerektiğine inanmaya başladılar. Biz devlete değil, devlet bize hizmet etmek için var. Taş devrinde ortalama bir insan günlük yaklaşık 4000 kaloriye ihtiyaç duyuyordu. Araç gereç yapmak, giyinmek, sanat eseri üretip ateş yakmak için gereken enerji de dahildi buna. Bugün ortalama bir Amerikalı karnını doyurmanın dışında otomobili, bilgisayarı, buzdolabı ve televizyonu dahil günde yaklaşık 228 bin kalori kullanıyor. Demek ki ortalama bir Amerikalı taş devrinde ortalama bir avcı toplayıcının tam 60 katı enerji tüketiyor. Peki ortalama bir Amerikalı 60 kat daha mı mutlu? Orta Çağ'da aç bir köylüyü memnun etmek için bir parça ekmek yeterliydi. Peki sıkılmış, yüksek maaşlı, fazla kilolu bir mühendisin keyfini nasıl yerine getirebilirsiniz? İnsanlar unutmak için alkol, huzurlu hissetmek için kenevir, dinç ve özgüvenli hissetmek için kokain ve metamfetaminler tüketiyor. Kendinden geçmek için ekstazi, Beatles şarkısı Lucy in the Sky with Diamonds misali elmaslar eşliğinde bulutların üzerinde hissetmek içinse LSD kullanıyor. Bazı insanların çok çalışıp çabalayarak ya da bir aile kurarak sahip olmayı umduklarına, diğerleri doğru dozda moleküllerle çok daha kolay ulaşmayı hedefliyor. Bu da sosyal ve ekonomik düzenin varlığına temel bir tehdit olduğundan ülkeler biyokimyasal suçlara karşı kararlı, kanlı ve umutsuz bir savaş yürütüyor. Epikür yaklaşık 2300 yıl önce ölçüsüz bir haz arayışının mutluluktan çok sefalete yol açacağı konusunda uyarmıştı. Ondan birkaç yüzyıl önce bu da daha da radikal bir iddiayla haz peşinde koşmanın, sefaletin ve ızdırabın kaynağı olduğunu öne sürüyordu. Bu hazlar geçici ve anlamsız titreşimlerdir. Sonuçta tatmine ulaşılamayacağı gibi yeni deneyimler sadece daha fazla arzuya neden olacaktır. Dolayısıyla ne kadar keyifli ve heyecanlı duygular deneyimlersek deneyimleyelim, asla bizi tatmin edemeyeceklerdir. İnsanlar gerçek mutluluğa erişmek için haz arayışlarını hızlandırmamalı, aksine yavaşlatmalıdır. Çelişkilidir ki daha çok veri toplayıp bunları daha iyi hesapladıkça olaylar iyice yoldan çıkarak tahmin edilemez hale gelir. Ne kadar çok bilirsek o kadar az öngörebiliriz. Yüzyıllar önce insan türü yavaş yavaş bilgi biriktirebiliyor, siyaset ve ekonomi de sakin bir ritimde değişiyordu. Bugün bilgimiz aşırı bir hızla artıyor ve teoride dünyayı gitgide daha iyi anlıyoruz. Ancak aslında tam tersi gerçekleşiyor. Yeni bilgiler daha hızlı ekonomik, sosyal ve siyasi değişimlere neden oluyor. Biz ne olduğunu anlama çabasıyla bilgi birikimini çoğaltıyoruz ve bu da daha büyük dalgalanmalara yol açıyor.
İnsanları tanrılara yükseltme çabası hümanizmi makul sonucuna götürürken diğer yandan da hümanizmin doğasındaki kusurları ortaya çıkarıyor. Kusurlu bir idealle yola çıktığınızda kusurları ancak idealin gerçekleşmesi yakınsa fark edersiniz. İnsan hayatının kutsallığına sarsılmaz bir inançla bağlı hümanist bakış yüzünden insanları bunun nesi kutsal diye sormak zorunda bırakan acınası bir seviyeye varana dek onları hayatta tutuyoruz. Tarih birçok dinin, imparatorluğun ve kültürün yükseliş ve çöküşüne sahne oldu. Firavunlar Mısır'ı 3000 yıl, papalık ise Avrupa'yı 1000 yıl yönetti. İkinci Ramses döneminde bir Mısırlıya bir gün firavunların yok olacağını söyleseydiniz muhtemelen dehşete kapılıp nasıl firavunsuz yaşarız, düzen, barış ve adaleti kim sağlar derdi. Orta çağda insanlara Tanrı'nın öleceğini söyleseydiniz, korku içinde nasıl Tanrısız yaşarız, hayatımıza kim anlam verip bizi kıyametten koruyacak diye feryat ederlerdi. İnsanlar bilinmeyenden korktukları için değişimden kaçınırlar. Ancak tarihin tek değişmezi her şeyin değiştiğidir. Yeni bir kısım, Homo sapiens dünyayı fethediyor. Gezegende toplam 200 bin kadar kurt dolanırken 400 milyondan fazla evcil köpek var. Dünya 600 milyon evcil kediye karşılık 40 bin aslana, 900 bin Afrika mandasına karşılık 1,5 milyon evcil ineğe, 50 milyon penguen ve 20 milyar tavuğa sahip. 1970'ten bu yana giderek artan ekolojik farkındalığa rağmen yaban hayat nüfusu yarı yarıya düştü. 1980'de Avrupa'da 2 milyar vahşi kuş varken bu sayı 2009'da 1,6 milyara gerilemişti. Bugün dünyadaki büyük hayvanların %90'ı insanlardan ya da evcilleştirilmiş hayvanlardan oluşuyor. Hindistan'da Nayakaların yalnız yürüyen fil olarak adlandırdıkları bir erkek fil bir gün kabileden birini öldürür. Ancak Nayakalar Hindistan Orman İşletmesi'nin fili yakalama çalışmasına yardım etmeyi reddederler. Bahsi geçen filin eskiden başka bir erkek fille çok yakın olduğunu ve sürekli onunla gezindiğini anlatırlar. İkinci fil bir gün ormancılar tarafından yakalanır ve yalnız yürüyen fil de sonrasında kızgın ve şiddetli hale gelir. Eşin senden alınsa sen ne hissedersin? Bu fil de öyle hissediyor. Bu iki fil akşamları ayrılır kendi yollarına giderlerdi. Ama her sabah mutlaka yeniden bir araya gelirlerdi. O gün fil dostunu düşmüş, yerde yatar vaziyette buldu. Hep bir arada olan ikiliden birini vurursan diğeri nasıl hisseder? Modern insanlar tatlıyı neden bu kadar seviyor dersiniz? 21. yüzyılın başında insanlar hayatta kalmak için çikolata ve dondurmayla beslenmek zorunda değildi. Ancak taş devrindeki atalarımızın tatlı bir meyve ya da bal bulduklarında yapmaları gereken en akıllıca şey yiyebildikleri kadar çok tatlı yemekti. Neden gençler dikkatsiz araç kullanır, kavgaya karışır ya da internette gizli bilgileri hacklemeye çalışır? Çünkü bugün manasız hatta yararsız görünen tüm bu arkaik genetik kararlar 70 bin yıl önce evrimsel olarak çok gerekliydi. Bir mamutun peşinde hayatını tehlikeye atarak korkusuzca koşabilen genç bir avcı tüm rakiplerini eleyerek yöredeki güzelin gönlünü çalabilirdi. Şimdi ise elimizde sadece bu maço genler kaldı. Jainizm, Budizm ve Hinduizm hayvanlarla daha fazla empati kurar. İnsanlarla ekosistemin geri kalanı arasındaki bağı anlar ve en önemli ahlaki emirleri yaşayan herhangi bir canlının canına kastetmemektir. İncil'deki öldürme emri sadece insanlar için geçerlidir. Ahimsa yani zarar verme denilen antik Hint öğretisi ise hisseden her canlıyı kapsar. Jain keşişleri bu konuda çok özenlidir. Yanlışlıkla bir böcek yutmamak için ağızlarını kapalı tutar, yürürken önlerine çıkabilecek minik canlıları kibarca kenara çekmek için bir süpürge taşırlar. Ne var ki Jainizm, Budizm ve Hinduizm de dahil olmak üzere tarıma dayalı tüm dinler her zaman insan üstünlüğünü ve hayvanların sömürülmesini meşrulaştırır. Belirli sınırlamalar koşuluyla diğer hayvanları kullanabilme ve onlara hükmedebilme hakkı veren doğal bir hiyerarşinin olduğunu iddia ederler. Örneğin Hinduizm, inekleri kutsar ve etlerinin yenmesini yasaklar.
Ancak ineklerin sütlerini paylaşmak isteyen cömert hayvanlar olduklarını ileri sürer ve süt endüstrisinde insanlara istedikleri özgürlüğü tanır. Yeni bölüm insanın alameti farikası. Dünyanın en güçlü türünün Homo sapiens olduğu şüphe götürmez. Ahlaki olarak da üstün bir konuma sahip olduğunu düşünen bu tür, insan yaşamının inekler, filler ya da kurtlarınkinden daha kıymetli olduğuna inanmak istiyor. Tabii ispatlanmış bir sav değil bu. Ayrıca güçlü olan her zaman haklı mıdır? İnsanlar ağıl hayvanlarından sırf daha güçlü diye insan hayatı bir ineğinkinden daha mı değerlidir? Amerika, Afganistan'a göre çok daha güçlü bir devlet. Peki bu Amerikalıların hayatını Afganlardan daha mı değerli kılar? Uygulamada Amerikalıların hayatı Afganlarınkinden daha değerli. Bir Amerikan vatandaşının öldürülmesi uluslararası camiada bir Afganistan vatandaşınınkinden çok daha fazla önem taşır. Geleneksel tek tanrılı inançlar bu soruya sadece Sapiens'in ebedi bir ruha sahip olduğu yanıtını verir. Beden bozulup çürürken ruh kurtuluşa ve kıyametine doğru yol alır. Ya cennette sonsuz güzelliklerin keyfini sürer ya da cehennemde ebedi eziyeti çeker. İnekler ve diğer hayvanların ruhları olmadığına göre bu kozmik oyunda yer bulmaları da imkansızdır. İnsanların ruhları sonsuzlukta yaşarken hayvanların fani bedenlerinden ibaret olduğu inancı hukuki, siyasi ve ekonomik sistemlerimizin temelini oluşturur. Tek tanrılı dinlerin de öne sürdüğü gibi hayvanların ruhları yok. Laboratuvar deneyleri de mitin bu kısmını doğruluyor. Ne var ki aynı laboratuvar deneyleri bu tek tanrıcı mitin birincil önermesini yani insanların ruhu olduğu iddiasını da çürütüyor. Bilim insanları Homo sapiens'i on binlerce tuhaf deneye tabi tutup kalbimizin her köşesine, beynimizin her kıvrımına bakmalarına rağmen bu zamana değin büyülü bir özellik tespit edemediler. Tıpkı inekler gibi sapiens'in de ruhu olduğuna dair tek bir kanıt bile mevcut değil. Ancak yaşam bilimleri sadece yeterli delil bulunamadığından değil, ruh inancı evrimin temel kanunlarıyla çeliştiği için ruhun varlığından şüphe duyar. Evrim teorisinin tek tanrıya inanan dindarlar arasında yarattığı nefretin nedeni işte bu çelişkidir. Evrim teorisi yeterince kavrandığında ruhun olmadığı gerçeğini kabullenmek kaçınılmazdır. Dindar bir Hristiyan ya da Müslüman biri için olduğu kadar laik ve herhangi bir inanç sistemine dahil olmayanlar için de ölümden sonra baki kalacak sonsuz bir öz fikrinden vazgeçmek oldukça korkutucu olsa gerek. 7 Temmuz 2012'de sinir bilim ve bilişsel bilimlerin önde gelen uzmanları Cambridge Üniversitesi'nde Cambridge Bilinç Deklarasyonu'nu imzaladılar. Bu bildirgeye göre ortak kanıtlar hayvanlarda nöroanatomik, nörokimyasal ve nörofizyolojik bilinç durumlarının alt katmanlarının var olduğunu ve hayvanların kasıtlı davranışlar sergileme kapasitesi taşıdıklarını göstermektedir. Bunun bir sonucu olarak elimizdeki kanıtlara göre insan, bilinç oluşturan nörolojik altyapıya sahip tek canlı değildir. Bütün memelilerin ve kuşların da aralarında bulunduğu insan olmayan hayvanlarda ve ahtapot gibi pek çok farklı canlıda bu nörolojik altyapı bulunmaktadır. Diğer hayvanlar da bilinçlidir demeye varmıyor deklarasyonun dili. Çünkü hala açık delillere sahip değiliz. Yine de ispat yükü artık aksini düşünenlerin sırtındadır. Mayıs 2015'te bilim camiasında yön değiştiren rüzgar karşılığını buldu. Yeni Zelanda, hayvan hakları iyileştirme yasasını onaylayarak dünyada hayvanların hissedebilen duyarlı varlıklar olduğunu yasal olarak tanıyan ilk ülke oldu. Yasa, hayvanların duygusal varlıklar olduğunu tanımayı zorunlu kılarak, hayvan yetiştiriciliği gibi alanlarda hayvanların refahı için uygun koşulların sağlanmasını şart koşuyor. Koyun nüfusunun insan nüfusundan daha yoğun olduğu bir ülkede 4,5 milyon insana karşı 30 milyon koyun, bu hatırı sayılır derecede önemli bir gelişmedir. Kanada'nın Quebec eyaleti de benzer bir yasa geçirdiğine göre benzer hamleler diğer ülkelerden de beklenebilir. Çok yaşa devrim. Tarih büyük çaplı işbirliğinin önemini gösteren pek çok örnekle doludur. Roma, Yunanistan'ı büyük beyinlere sahip olduğu ya da yüksek alet yapabilme kapasitesi sayesinde değil, işbirliği becerisiyle fethetmiştir.
Tarih boyunca disiplinli ordular nizamsız kalabalıkları kolaylıkla ezmiş, müttefikler dağınık kitleleri kontrol altına almıştır. 1914'te Rus asilzadeleri, devlet görevlileri ve iş adamlarından oluşan 3 milyonluk nüfus, 180 milyon işçiye ve köylüye hükmetti. Rus elitleri çıkarlarını korumak adına nasıl beraber hareket etmeleri gerektiğini çok iyi bilirken, 180 milyonluk halk kitlesi etkili işbirliği kurma kabiliyetinden yoksundu. Devrim için kalabalıklar asla yetmez. Devrimler çoğu zaman büyük kitlelerle değil, olayları ateşleyen küçük gruplarla başlar. Devrim için kaç kişi bizi destekler diye değil, destekleyenler ne kadar etkin işbirliği yapabilir diye sormanız gerekir. Rus devrimi 180 milyon köylü çara karşı ayaklandığında değil, bir avuç komünist kendini doğru zamanda doğru yerde bulduğunda başlamıştır. 1917'de 3 milyonluk Rus orta ve üst sınıfına karşılık Komünist Parti'nin yalnızca 23 bin üyesi vardı. Ancak komünistler iyi organize olarak dev Rus İmparatorluğunu ele geçirmeyi başardılar. Anlam insanların birlikte ördüğü ortak hikayeler ağıdır. Kilisede evlenmek, Ramazan'da oruç tutmak ya da seçimlerde oy kullanmak gibi belirli davranışlar neden bizim için anlamlıdır? Çünkü ebeveynlerimiz de böyle düşünür. Kardeşim de oruç tutar ve tüm komşularımız, diğer şehirlerdeki hatta uzak diyarlardaki insanlar bile oy kullanır. Peki tüm bu insanlar neden anlatılanları anlamlı bulur? Çünkü arkadaşları ve komşuları da aynı görüşleri paylaşır. İnsanlar kendi kendini çeviren bu döngüde devamlı birbirlerinin görüşlerini destekler. Karşılıklı her kabul, anlam örgüsünü herkesin düşüncesine inanmaktan başka bir çareniz kalmayıncaya kadar güçlendirip sıkılaştırır. Gel zaman git zaman anlam örgüsü çözülür ve yerini yenileri alır. Tarihi araştırmak bu örgülerin çözülme ve oluşma süreçlerini izleyerek belirli bir çağda insanlara hayattaki en önemli olguymuş gibi gelen şeylerin gelecek nesillerin gözünde ne kadar anlamsızlaştığını fark ettirir. Yeni bir kısım Homo sapiens dünyayı anlamlandırıyor. Kendine odaklı olma hali tüm insanların çocukluğunda belirleyici bir özelliktir. Her ulustan ve kültürden çocuk kendini dünyanın merkezi sanarak diğer insanların duygularına ya da koşullarına pek de ilgi göstermez. Boşanma çocuklar için bu yüzden travmatik bir deneyimdir. 5 yaşında bir çocuk kendisinden bağımsız nedenlerle önemli bir şeyler olabileceğini kavrayamaz. Anne ve babası birbirlerinden farklı istekleri ve sorunları olan, bağımsız bireyler oldukları ve onun yüzünden boşanmadıklarını ne kadar anlatırsa anlatsın, çocuk bunu içselleştiremeyecektir. Her şeyin onun yüzünden olduğuna inanır. Çoğu insan bu çocuksu sanrıdan büyüdükçe kurtulur. Tek tanrıcılar ise öldükleri ana kadar bu sanrıya tutunur. Mikroplar ve şeytanlar. Bilim ve dine dair yanlış anlaşılmaların çoğu dinin hatalı tanımlamalarının sonucudur. İnsanlar dini sıklıkla batıl inançlar, ruhanilik, doğaüstü güçler ve tanrılara duyulan inançla karıştırırlar. Din bunlardan hiçbiri değildir. Din batıl inançlarla bir tutulamaz. Sonuçta çoğu insan en kıymetli inancını hurafe olarak adlandırmayacaktır. Biz her zaman doğruya inanırken sadece diğer insanlar batıl inançlara iman ediyordur. Dini tanrılara inanmak olarak tanımlamanın da birkaç sorunlu yanı vardır. Kendisine adamış bir Hristiyanın dindar olduğunu söyleriz. Çünkü Tanrı'ya inanmaktadır. Ateşli bir komünistin dindar sayılmamasının sebebi ise komünizmin bir tanrısının olmamasıdır. Oysa dinler tanrılar değil, insanlar tarafından yaratılmıştır ve sosyal işlevleriyle tanımlanır. Din her alanı kapsayarak insani kanunlar, doğrular ve değerler üzerinde insanüstü meşruiyet kuran hikayeler bütünüdür. İnsani sosyal yapıların insanüstü kanunları yansıttığını öne sürerek kendine meşruiyet kazandırır. Luther'in zamanında kilise inananlara son derece cazip anlaşmalar sunuyordu. Günah işlemişseniz ve öteki dünyada sonsuz bir ızdıraba hapsolmak istemiyorsanız elinizi korkak alıştırmadan bir endürjans satın alabilirdiniz. 16. yüzyılın başında kilise Avrupa'yı kasaba kasaba dolaşarak sabit fiyatlara endürjans satan profesyonel seyyar kurtuluşçular çalıştırmaya başlamıştı.
Cennete giriş vizesi mi istiyorsunuz? 10 altın yeterli. Rahmetli büyükbaba Hans'le büyükanne Gertrude'un da sizinle olmasını diler misiniz? Hiç sorun değil. 30 altınla halledilebilir. Ünlü bir seyyar kurtuluşçu olan Dominikan rahibi Johannes Tetzel, efsaneye göre altınlar sandığa düştüğü an ruhun Araf'tan cennete uçtuğunu söylermiş. Modern sözleşme bölümümüz. Dünyada 3 tür kaynak bulunur. Ham madde, enerji ve bilgi. Ham madde ve enerji tükenebilir. Elinizdekiler kullanıldıkça azalacaktır. Bilgi ise aksine büyüyen bir kaynaktır. Ne kadar kullanırsanız elinizdeki o kadar artar. Hatta sahip olduğunuz bilgi dağarcığını artırmak size ham madde ve enerji de sağlayabilir. Alaska'da petrol sahası araştırmalarına 100 milyon dolar yatırım yaparak petrol çıkardığımda petrolüm olur ama torunlarıma daha az petrol kalacaktır. Diğer taraftan güneş enerjisi araştırmalarına 100 milyon dolar yatırarak yeni ve daha etkin bir enerji üretme yöntemi geliştirebilirsem hem kendime hem de torunlarıma daha çok enerji sağlayabilirim. Toplumsal düzeyde hükümetlerin, şirketlerin ve organizasyonların başarılarının büyümeyle ölçülmesi teşvik edilirken, ekonomik dengeden bir lanetmiş gibi uzak durulur. Bireysel olarak sürekli gelirimizi artırmaya, yaşam koşullarımızı iyileştirmeye özendiriliriz. Halinizden memnun olsanız bile daha fazlasını istemeniz gerekir. Dünün lüksleri bugünün gereklilikleri olur. 3 odalı bir evde tek araba ve bir bilgisayarla gayet iyi yaşayıp giderken artık 5 odalı bir eve, 2 arabaya ve iPod'lardan, tabletlerden ve akıllı telefonlardan oluşan bir koleksiyona ihtiyacınız vardır. İnsanları daha fazlasını istediklerine ikna etmekse hiç zor değildir. İnsanlar kolayca hırsa kapılır. 1000 yıl boyunca toplumlar bireysel istekleri kontrol altına alarak bir denge tutturmaya çabalamıştı. İnsanların kendileri için hep daha fazlasını istedikleri biliniyordu. Pasta büyümeyince sosyal uyumu tesis etmenin yolu da bireysel istekleri dizginlemekten geçiyordu. Para tutkusu kötüydü. Modernite dünyayı tepetaklak ederek insanları dengenin kaostan daha kötü olduğuna ikna etti. Para hırsı büyümeyi besliyordu. Büyümenin sağladığı güç iyi ve gerekliydi. Modernite insanları daha da fazlasını istemeye özendirdi. Böylece nefsine gem vurmaya dair binlerce yıllık öğretileri yerle bir oldu. Hümanist devrim. İkinci Dünya Savaşı Eylül 1939'da gerçekleştirilen kudretli bir liberal ittifakla yapayalnız Nazi Almanyası arasında patlak verdi. Faşist İtalya bile bir sonraki yılın Haziran ayına kadar beklemeyi tercih etmişti. Liberal ittifak ezici bir sayısal ve ekonomik üstünlük sahibiydi. Almanya'nın 1940'taki gayri safi yurt içi hasıla değeri 387 milyon dolarken Avrupa'daki düşmanlarının toplam değeri 631 milyon dolardı. Buna deniz aşırı İngiliz sömürgeleri ve İngiliz, Fransız, Hollanda ve Belçika imparatorlukları dahil değildi. Tüm bunlara rağmen 1940 baharında Almanya topu topu 3 ay içinde Fransa, Hollanda, Norveç ve Danimarka'yı işgal etmeyi başararak liberal ittifakı dağıttı. Birleşik Krallık ise Manş Denizi sayesinde kıl payı kurtuldu. Liberal ülkeler ancak Sovyetler Birliği ile birleşerek Almanları yenmeyi başardı. Savaşın şiddetini göğüsleyen ve çok daha ağır bedeller ödeyense Sovyetler Birliği olmuştu. Yarım milyon İngiliz ve yarım milyon Amerikalının yanında 25 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti. Nazizmin mağlubiyetinde takdiri en çok komünizm hak etmişti. Komünizm en azından bu payeyi kazanmak anlamında kısa süreliğinde de olsa savaştan faydalandı. Sovyetler Birliği kıyıda köşede kalmış komünist bir parya olarak girdiği savaştan dünya çapında büyüyen bir bloğun lideri ve küresel iki güçten biri olarak çıktı. 1949'a gelindiğinde Doğu Avrupa çoktan bir Sovyet uydusu haline gelmiş, Çin Komünist Partisi iç savaşı kazanmış ve Amerika komünizm karşıtı bir histeriyle dünyayı kasıp kavurur hale gelmişti. Dünyadaki devrimci ve sömürgecilik karşıtı hareketler gözlerini özlemle Moskova ve Pekin'e çevirmişlerken, liberalizm ırkçı Avrupa imparatorluklarıyla özdeşleşti.
İmparatorluklar parçalandıkça yerlerini liberal demokrasiler yerine ya askeri diktatörlükler ya da sosyalist rejimler alıyordu. 1956'da Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Khrushchev göğsünü kabartarak liberal batıya sesleniyordu. İsteseniz de istemeseniz de tarih bizim yanımızda. Sizi gömeceğiz. 1968'de protesto ve isyan rüzgarı Batı dünyasının tamamını ele geçirdi. Meksika'da güvenlik güçleri kanlı Tlatelolco katliamında onlarca öğrenciyi vurdu. Roma'da öğrenciler Val Giolle isyanı olarak anılan günde İtalyan polisiyle çatıştı. Martin Luther King suikasti Amerika'nın 100'den fazla kentinde protestoları ateşledi. Mayıs'ta öğrenciler Paris sokaklarını ele geçirdiğinde Başkan de Gaulle Almanya'daki Fransız askeri üssüne kaçmak zorunda kalırken varlıklı Fransız vatandaşları kabuslarında giyotinler görerek yataklarında dört döndüler. Liberal demokrasiler gitgide dünyaya sunacak pek bir şeyi kalmamış, hatta kendi genç nesillerine bile hitap edemeyen yaşlı beyaz emperyalistlere has bir kulübe dönüşmeye başladı. Washington, özgür dünyanın lideri olarak kendi sistemini methederken neredeyse tüm müttefikleri otoriter krallar ya da askeri diktatörlerdi. Tüm bu kralların ve komutanların desteğine rağmen Varşova Paktı NATO'ya karşı askeri olarak sayısal üstünlüğe sahipti. Tek kurtuluş nükleer silahlanmadan geçiyordu. Bunun üzerine NATO, Sovyetlerin konvansiyonel silahlarla saldırması durumunda topyekün nükleer saldırıyla yanıt vereceklerini beyan eden MAD doktrinini benimsedi. Saldırırsanız bu savaştan kimsenin canlı çıkmasına izin vermeyiz diyerek tehdit ediyordu liberaller. Sığındıkları bu korkunç kalkan sayesinde liberal demokrasi ve serbest piyasa son kalelerini kurtarmayı başardı. Yine de 1970'lerde nükleer silahlara rağmen gelecek sosyalizme ait olacakmış gibi görünüyordu. Radikal İslamcılar Kurtuluş İslam'da mantrasını tekrarlayabilirler. Ancak çağın teknolojik gerçekliğiyle bağını kaybetmiş dinler, soruları bile anlama yetisini yitirmeye mahkumdur. Yapay zeka, bilişsel işlerde pek çok insanın yerini alabilecek noktaya geldiğinde iş gücüne ne olacak? Amaçsız ve işe yaramaz insanlardan oluşan devasa yeni sınıfın siyasi etkileri neler olacak? Nanoteknoloji ve rejeneratif tıp 80 yaşını 50 yaşına çevirmeyi başardığında ilişkiler, aileler ya da emeklilik fonları nasıl etkilenecek? Biyoteknoloji bebekleri tasarlayabilmemizi sağladığında, zenginle yoksul arasındaki uçurum hiç olmadığı kadar derinleştiğinde insan toplumu neye benzeyecek? Radikal İslam sadece hüküm sürdüğü coğrafyalarda doğmuş ve yetişmiş insanlara seslenebilir. Ama işsiz İspanyol gençlerine ya da endişeli Çinli milyarderlere sunabileceği pek bir şey yoktur. Tarih çoğu zaman geçmişe tutunan kitleler yerine ileri görüşlü bir grup yenilikçi tarafından şekillendirilir. Kendinize 20. yüzyılın en etkili keşfinin ya da yaratımının ne olduğunu sorun. Antibiyotik gibi bilimsel keşifler, bilgisayarlar gibi teknolojik buluşlar, feminizm gibi ideolojik yaratımların bulunduğu uzun bir aday listesi arasında yanıt bulmak oldukça zor olacaktır. Şimdi de kendinize 20. yüzyılda İslam ya da Hristiyanlık gibi geleneksel dinler tarafından ortaya konulmuş en etkili keşfin ya da yaratımın ne olduğunu sorun. Seçecek pek bir şey olmadığı için bu da yanıtlaması çok zor bir sorudur. Rahipler, hahamlar ve imamlar 20. yüzyılda antibiyotikler, bilgisayarlar ve feminizmle aynı kefeye konulabilecek ne buldular? Bu iki soru üzerine kafa yorduktan sonra 21. yüzyılın en köklü değişimlerinin nereden başlayacağını sorun kendinize. IŞİD'den mi yoksa Google'dan mı? Evet, IŞİD belki YouTube'a video yüklemeyi biliyor. Ama işkence endüstrisi dışında Suriye ve Irak'tan son dönemlerde ne gibi yenilikler doğdu? Homo sapiens kontrolü kaybediyor kısmındayız. Doğum sırasında kadınların yaşadığı dayanılmaz acılar düşünüldüğünde aklı yerinde hiçbir kadının bir daha doğurmak istemeyeceği varsayılabilir. Ancak doğumun sonunda ve takip eden günlerde hormon sistemi ağrıyı azaltan ve rahatlamayla beraber mutluluk hissi de yaratan kortizol ve beta endorfin hormonları salgılar.
Bunların yanı sıra bebeğe duyulan sevgi ve arkadaşlar, aile üyeleri, dini dogmalar ve milliyetçi propagandalar sayesinde doğum travması olumlu ve mutlu bir anıya dönüşür. Pek çoğumuz kendimizi anlatıcı benlikle tanımlarız. Ben dediğimizde yaşadığımız onca deneyimin yerine kafamızın içindeki hikayeyi kastederiz. Hayatın çılgın karmaşasını evirip çevirerek görünüşte mantıklı ve tutarlı masallar uyduran bir iç mekanizmayla kendimizi tanımlarız. Hikayenin yalanlar ya da mantık hatalarıyla dolu olması, defalarca baştan yazılması, bugünün hikayesinin yarınınkiyle açıkça çelişmesinin hiçbir önemi yoktur. İnsanları tanrılar ve uluslar gibi hayali oluşumlara inandırmak istiyorsanız kıymetli bir şeyler feda etmelerini sağlamanız gerekir. Bu fedakarlık ne kadar acı verirse hayali oluşumun varlığı da o denli inandırıcı olur. Roma tanrısı Jüpiter'e bir boğa kurban eden yoksul bir köylü, Jüpiter'in varlığına iyice kani olur. Aksi takdirde bu aptallığına nasıl bir açıklama getirebilir? Sonrasında boğalarını kurban etmeye devam eder ki önceki tüm hayvanlarını boşa öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kalmasın. Büyük kopuş. 2016'nın başı itibarıyla dünyadaki en zengin 62 insanın varlığı en yoksul 3,6 milyarınkine tekabül ediyor. Dünya nüfusunun 7,2 milyar olduğu düşünüldüğünde 62 milyarderin toplam nüfusun yarısının varlığına sahip olduğu anlamına geliyor bu. Bilinç okyanusu. Modern insanlık bitmek tükenmek bilmeyen bir fırsat kaçırma korkusu tarafından esir alınmış durumda. Hiç olmadığı kadar çok seçeneğimiz olmasına rağmen tercihlerimize odaklanma yeteneğimizi kaybetmiş haldeyiz. Yuval Noah Harari'nin Homo Deus adlı kitabında altını çizdiğim yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.